Pis yeni bir uzun yol vlog'tan da herkese selamlar, sevgiler dostlar. Bugün ellerim dolu dolu gördüğünüz gibi X-Max'e bakın, çadırımız var, yastıklar var, yorgan var, neler neler var dostlar. Bakalım hepsini sığdırabileceğiz mi? Gece yolculuğu yapacağız. Amasya'dan Samsun'a yaklaşık 150 kilometrelik bir yolumuz var. X-Max uzun yolda yoruyor mu? Ve X-Max uzun yolda ne kadar yakıyor? Bunları test edeceğiz sizlerle. Haydi şunları yerleştirelim. Evet sevgili dostlar, çadırımızı, bir adet yastığımızı ve yorganımızı gördüğünüz gibi sele altına sığdırdık. X-Max'in alt selesine dar diyenler utansın dostlar. Şimdi de geri kalan malzemeleri buradaki bagajımıza koyacağız. Onu da gösterelim. Arka bagajımız da bu şekilde oldu dostlarım. Bir adet hırka, yastık ve altında da şöyle, belki görünür, yorganımız var dostlar. Yolculuğumuza geçiyoruz şimdi. Evet sevgili dostlar, yolculuğa hazırız. Motoru yığdık, ekipmanlarımızı giydik. Her zamanki yol arkadaşım, Artçım, ağabeyim de yanımda dostlar. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Yolculuğa çıkıyoruz. Kafa kameramı alıyorum şimdi sizlere. Evet sevgili dostlar, şöyle de saati gösterelim. 22:42. Amasya'dan yolculuğumuz başlıyor. Önce gidip yakıt alacağım. Yakıtın ardından yolculuğa başlayacağım dostlar. Dediğim gibi yaklaşık 150 kilometre bir yolumuz var. Bu arada telefon da burada hızlı şarj oluyor dostlarım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hızlı şarj özelliğimiz de mevcut. Yani şu an yaklaşık motorun brüt ağırlığı 170 kilo. Ben varım. Ne oluyor lan? Ben varım 100 kilo. Abim var 60 kilo. 160 öyle. 160 da motor desen. 160 ne yapıyor lan? 100 daha 200. 320 yapıyor. 320 kilo var yani dostlarım yaklaşık motorda. Bir de bagajı dersen 350 kilo bir malzememiz var herhalde şu an. Bu motor 350 kilogramla uzun yolda bakalım ne yakacak. Bir de Amasya Samsun arasında yollar böyle rampalı falandır. Petrolümüz de gözüktü. Petrolden fullleyelim, yolumuza koyulalım dostlar. Yok abi, aç sesi aç. İşiniz rast gelsin. Sizin de abim. Evet sevgili dostlar, şuradan saati görüyorsunuzdur umarım. Telefonu şu an ses alması için çeneme soktum. Abimle birlikte yola devam. Şu an Havza'yı geçtik. Yaklaşık 45 dakikadır falan yol yapıyoruz. Şöyle yoluma çıktım sevgili dostlar. Buraya kadar Sulova'dan falan geçtik, Havza'dan geçtik. Havza'yı geçtim. Kavağa şu an 20-25 kilometre. Belki daha fazla, tam emin değilim. Öyle bir değer var işte dostlarım. Yolculuğumuz devam ediyor. Buraya kadar 110, 120, 125 falan aktık. Motor çok rahat gidiyor üstündeki kilosuna rağmen. Saatte gördüğünüz gibi 11:45. 45 dakikalık yol deneyimimde yoruldum mu diye soracak olursanız hayır dostlar, yorulmadım. Gayet maxi scooter, hızlı da akıyor gidiyor da, dediğim gibi bayağı rüzgarlı yerler vardı. Mesela Sulova falan, bilen bilir, çok rüzgarlıdır. O rüzgarına vesaire rağmen hiçbir sıkıntı yaşatmadı bize. Aktı gitti. Rüzgarda da sarsılışı böyle çok az, yani ufaktan hissedebileceğiniz şekilde. Şöyle tırcımızın da yol vermesiyle birlikte akmaya devam edebiliriz. Sizce bunun bagaj hacmi nasıl dostlarım? Bu motoru kullanan arkadaşlar motordan memnun mu? Ben şayet çok memnunum şahsen. Evet, Kavağa 18 kilometre, Samsun'a
70 kilometre kalmış sevgili dostlarım. Biz yola çıktığımızda da yani 11'i 15 falan geçiyordu. Kapının önünden çıkışımız 10.40 falandı ama sonrasında bir yerlere falan uğradık ettik derken şehir içinden çıkışımız 11'i 15 falan buldu sevgili dostlarım. Yani dediğim gibi yaklaşık 40 dakikadır sürüyorum. Herhangi bir sırt ağrısı, bel ağrısı, yorulma vesaire durumu yok. Mesela şu an çok ciddi bir rampadayız. 108'de falan daldı, 104'le falan çıkıyor. Dediğim gibi üstünde de yaklaşık kaç demiştim hatırlamıyorum ama bayağı bir kilo şey var, yük var. Ve tır önümüze geldi. Fren sistemi de iyi bu arada. Ve iki diş gitti şimdiden. Galiba çok yakıyor arkadaşlar. Bir de sürekli basarak geldik falan. Bakacağız tabii ne kadar yaktığına Samsun'a vardığımız zaman. Ben de merak ediyorum uzun yolda ağır kiloyla tapa gaz gidince kaç lira yaktığını falan. Bakacağız dostlar, bakacağız. Bakacağız. Timondaş. Ama şu uzun yolda yaylanışı güzel yani. Seke seke gidiyor. Tahminimce 12.30'da falan 12.45'te Samsun'da oluruz. Varacağımız yere de biri bulur gibime geliyor dostlar. Bakın şu an 130'a dayandık. 131, 132, 133, 134, 135, 6 güzel gidiyor yani. 7 bu kiloya rağmen standart yakaladı şu an. Hafif rampa da var, düz yol da var. Ama 132'leri hiç bırakmıyor. Motor standartı yakalayınca güzel gidiyor yani. Yani uzun yolda öyle hız konusunda da sıkıntı yaşayacağınız bir motor değil sevgili dostlarım. Gayet güven de veriyor motor. Güzel de gidiyor. Yani bu değerlerde giderseniz de bakın 100 falan aktığınızı düşünün. 6000 devirde bile değil. Gayet normal. Yani bu değerlerde de gidebilirsiniz motorla dostlarım. Az yaksın, yoluma bakayım falan diye derseniz. Biz şu an gece yolculuğu bir an önce gitmemiz gerekiyor gibisinden düşünerekten, dualarımızı da okuyaraktan. Her şey duayla dostlar. Duanızı her zaman okuyun. Kavak'tayız dostlar. Kavaklı'da bir Can kardeşimiz var. Belki bu videoyu izlerse aşağı yorumlara yazsın. Buradan ona selamlar. Hatta korna basayım. Yamaha yine yapmış arkadaşlar ya. Vallahi Yamaha bu işi biliyor. Ve hani yüksek hızlardayken frene bir anda basınca falan da öyle savrulup atma falan yapmıyor motor. Dengeli bir şekilde bastığınız zaman hem sert hem dengeli basabiliyorsunuz. Çok da güzel. Şu an rampa yukarı akıyor mesela. Birazdan hatta ciddi güzel rampalara dalacağız. Şimdi ufak bir rampa aşağıya geçiyoruz. Hızımızı alıp sağlam bir rampaya dalacağız. Bakalım o rampayı kaçla çıkabilecek. Ve daldık rampamıza, aniden düşmeye başladı. Dediğim gibi çok sağlam bir rampadır burası. Ya da arkam dolana kadar tırcıların yanına geçmeyeyim. 100 kaçla girdik tam hatırlamıyorum. 100'lere kadar şu an düşüyoruz gördüğünüz gibi. Şu an 100'e kadar düştü. Standart 99, 98, 100'lerde de tırmanıyor. Gayet iyi değerler dostlar, bu kadar kiloya vesaire. Çok iyi yani. Sonuçta 250'lik tek silindir. İçinde de yaklaşık 500 kilo muydu? Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Hatırlamıyorum onları.
Başta söylemiştim. Öyle bir kilolar var. Sisli bir hava. Ama şu an daha sıcak hissediyorum mesela. Anormal mi normal mi anlamadım. Araba kara duman atmaktan ne olmuş lan? Sis var lan, sis var oğlum. Bana ne lan? Bana ne? Sisli bir havadayız sevgili dostlar. Bizi fark edilelim diye dörtlümüzü de yaktık. Ne olur ne olmaz. Oğlum niye frene basıyorsun? Yo. Size de denk geldik lan oğlum. Olaya bak be hocam. Samsun'a vardık sayılır. Kanka başta kilometreye bakmış mıydın? Aha. Yalnız fena yakıt gitti ha. Hela. Evet sevgili dostlarım, varacağım. Gideceğim. Gideceğimiz yere vardık. Gideceğimiz yere vardık sevgili dostlarım. Saat 1:21 şu an gördüğünüz gibi. Hemen hemen dediğim saatlere geldik dostlarım. Netlemiyor kamera. Ortam bu şekilde. Görünüyor mu ortam? Önümüz sahil. Bu da has kankam abim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Oğlum sabah gösterirdik lan. Dışarı çıkmayız. Sonra böyle alemci arkadaşlarla gece buluşmalarını. Arkadaşlar. Başka? Ne kattın kardeşim içine? Evet, son sözlerini alalım, bitiriyoruz. Kız gelmiş diyor ki gece dışarı çıkma, ortalık maganda dolu. Oğlum o magandalar biziz lan. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar.